Merhaba, bu video anne babalara otizm ve kalıtsal metabolik hastalıklar yönünden ön bilgi vermek amacıyla çekilmiştir. Otizm, erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nörogelişimsel bozukluktur. Oluşum mekanizması halen tam olarak anlaşılabilmiş değilse de altta yatan birçok etken olabilir. Öncelikle otizm ve davranış problemleri olan bir çocuğunuz olduğunda mutlaka çocuk nöroloji ve çocuk psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Otizm ve diğer anksiyete, depresyon, hırçınlık gibi psikiyatrik rahatsızlıkların temelinde kalıtsal metabolik hastalıklar olabilmektedir. Fenilalanin metabolizması bozukluğu, vitamin B12 ve kobalamin metabolizması bozuklukları, nörotransmitter bozuklukları, kreatinin sentez defektleri, mukopolisakaridoz tip 3 bunlardan sadece bazılarıdır. Kalıtsal metabolik hastalıklara tek tek bakıldığında toplumda çok sık görülmeseler de hepsini bir arada düşündüğümüzde sık görülmektedirler. Özellikle ülkemiz gibi akraba evliliklerinin sık görüldüğü toplumlarda sıklık daha da artmaktadır. Kalıtsal metabolik hastalıkların önemli bir özelliği tanı konulup özgül tedavileri başlanılmadığında genellikle tedavilerinin mümkün olmamasıdır. Tam tersi tanı konulup özgül tedavileri başlanıldığında ise hastalar iyileşebilmektedir. Kalıtsal metabolik hastalıkların bir diğer önemli özelliği ise hastanelerde her zaman yapılan rutin testlerle genellikle anlaşılamamalarıdır. Bu hastalıkların anlaşılabilmesi için mutlaka bu hastaların bir çocuk metabolizma uzmanı tarafından görülmesi ve bu testlerin çocuk metabolizma uzmanı tarafından istenip değerlendirilmesi gerekir. Bu yüzden otizm ve diğer psikiyatrik rahatsızlıkları olan olguların hayatlarında en azından bir kez bir çocuk metabolizma uzmanı tarafından değerlendirilip tedavi edilebilir kalıtsal metabolik hastalıklarının olup olmadığına bakılmasında çok büyük fayda vardır. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.